Sadece caddede 500.000 kilometre civarı günlük kullanım racing tecrübem var. Hatta uzun zaman arabam olmadı benim. Baktım kesmiyor. Ondan sonra 1000 cc'ye geçtim. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta garaj sohbetleri bölümümüzde Neşet Şen'in garajındayız. Aynı zamanda burası Loft Kozmetik'in ofisi. Bugün Türkiye'nin en hızlı road glide ile alakalı bir sohbet gerçekleştireceğiz ve Neşet abinin biraz hikayesini anlatacağız. Öncelikle abi bizi ağırladığın için burada teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş bulduk. Her zaman. Öncelikle hoş geldin diyemiyorum. Hoş geldiniz aynen. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Özellikle motosiklet hayatından. İşler buraya kadar nasıl geldi? Biz bunu biraz merak ediyoruz. Bu artık bir tutkunun dışında bir duruma geçti artık, yani bazı bir hastalık formatına bir şey oldu. Uzun yıllar hep 1000 cc racing kullandım. Hani bir gün sert bir kararla ölmemek için Harley'e geçtim. Aynen. Ama hani tabii işte insanın içinde yani hız tutkusu vesaire. Burada tabii hani rahat durmadık. İlk başladığı motosikletin racing ya hep racing, yani ilk Naked Z750 ile falan başladım. Motor Z750. Evet, aynen. Yani onlarla başladım. Baktım kesmiyor. Ondan sonra 1000 cc'ye geçtim. İşte ZX-10'um oldu. İşte hani 35 tane 1000 cc değiştirdim ortalama. Sadece caddede 500.000 kilometre civarı günlük kullanım racing tecrübem var. İlave piste de girmişliğim var. Hani bir şekilde track day'ler vesaire. Hatta uzun zaman arabam olmadı benim. Yani yağmur, çamur vesaire hiç fark etmeden. Tatlı su motorcusu değilsin. Aynen. Standart olarak günlük racing kullanıyordum. Evlendiğimde eşim de aynı şekilde böyle hani günlük, soğuk vesaire hiç fark etmeden. İşte bir gün ciddi bir yağmur altında ciddi bir şekilde ıslanınca dedik ya biz niye işte araba almıyoruz ya filan. O zaman geldi aklımıza. Ondan sonra dedik işte hani bir tane araba alalım filan. Hani ne alalım filan. Yine arkadan yetişti filan, hani böyle biraz yine heyecanlı bir şey olsun filan. O şekilde yine arabaya da hani heyecanlı olduğu için bir şekilde hani aldım. Yoksa hani heyecansız bir arabada almak istememiştim açıkçası. Sonrasında tabii araba yine sarmadı beni. Sonra yine motor devam, yağmur olmadığı günlerde. Bu şekilde bir durumumuz oldu işte. Racing'den sonra peki ölmemek için geçtiğin ilk motosiklet 2100 cc'lik bir road glide miydi? Yok, bu değil tabii ki. Bir gün işte Harley İzmir bayisinin müdürü Hasan İçli arkadaşım. Kendisiyle bir gün spor salonunda karşılaştık. Ya dedi Neşet dedi bırak dedi bu artık dedi racing dedi, sen dedi bize lazımsın. Gel sana road glide verelim 10.000 cc. Gel sana dedi Nitrot verelim. Yine hızlı. 2017 yılında tam gittim bayiye, işte parayı hazırladım filan. Hasan abiyle konuşmaya gittim. Dedi Nitrot üretimden kalktı. Nasıl ya filan vesaire. Hani biz bir şok. Ne yapacağız? Hani hızlı bir motor yok mu yani vesaire. İşte Sportster'ın 1200 Roadster modeline en uygun, hani amortisör yapısı işte vesaire en uygun. Hadi dedi bununla başla sen dedi. Sonra dedi yavaş yavaş bakarsın dedi duruma göre. Onunla başladık. Yine onda biraz egzozlar, stage 1'ler, stage işte uğraştık yine birazcık, onu hafiften hızlandırmaya çalıştık. İstediğim gibi olmadı tabii. Hani genel olarak beni yine tatmin etmedi. Ama oldukça yine hızlı bir formatta. Sonra işte hani oradan yine ikinci el Nitrot aldım. İşte onu sattım. İşte Fat Pop aldım. İşte bir daha Nitrot aldım. Yani öyle hep sürekli hızlı Harley'leri seçmeye çalıştım. Bu süreçte ama yanında her zaman, yani şu anda ofiste bir tane de R7 var. Evet. Yani bu hep süreçte yanında... hep bir Harley'in yanında bir racing oldu mu? Yok, hep olmadı. İşte ara ara bazen tabii canım sıkıldığında racing aldım yani. Yine böyle bir R1 aldım. İşte 1000 RR aldım falan vesaire. Bu şekilde biraz böyle hani yanında keyfine bir motor bulundurdum ama tabii Road Glide'ı en son artık yani bütün Harley'leri denedikten sonra Road Glide'ın benim tarzımda daha uygun olduğunu gördüm. Yani hem yol tutuşu anlamında. Her tutabiliyorsun yola, yani tabii. bunu yolda. Ya bu tutmuyor yani. Bu tutmuyor da genel olarak hani touring şasisi işte rake açısından ve hani fren sisteminden, işte motorun dengesi, ağırlığı ve hani daha böyle titreşimsiz, daha smooth bir şanzıman yapısından ve motor dengeleme sisteminden bana daha bir racing'e yakın geldi. Çünkü genel olarak Harley'ler biraz titreşimli çalıştığından racing kullanıcıları işte Harley çok titreşimli falan o şekilde bir şey vardır yani biz sevmiyoruz falan durumundadır. Ben dolaylı yoldan işte hani biraz daha touring, daha smooth çalışıyor, daha titreşimsiz çalıştığı için touring
şasisine geçmeyi uygun gördüm. Gerçekten de memnunum. Demin şey hoşuma gitti çok. Şimdi konuşmanın başında şey dedin. İşte racing'den hani biraz daha can sağlığımı düşündüğüm Evet. için Harley'e geçeyim dedin. Ama az önce başlamadan önce sohbete şey dedi. Hani ben bunu yaptım. Biraz da yavaş bir motor alayım dedim. Harley'i de aldım yani. Aynen. Ya bu da çok ayarsız güçlü oldu şu anda. Hani bu kadar tahmin etmiyordum. Çünkü hani bunu Türkiye'de deneyimleyen hani çok kişi yok şu anda. Hani bu kadar güçlü bir motor atmosferik olarak turbosuz bir şekilde. Çok yüksek bir tork var. Abi bu motorda teknik olarak ne gibi değişiklikler yaptın? Neler var üstünde? Evet, yani çok yaptım. Yavaş yavaş yine bir miktar bilgi vermeye çalışayım. Bu motorda ilk aşamada Stage 2 olarak egzantrik sistemini değiştirdim. Egzantrik sistemini birkaç kez değiştirdim hatta. Yani öyle söyleyeyim. Farklı egzantrikleri denedim. Stage 1, Stage 2 bunları bir açma şansımız var mıdır yani tamam, o zaman- bilmeyenler için? Tamam, okey. Şimdi Stage 1, Stage 2 gibi hani bu motorların performans derecelendirmesi var. Bu derecelendirmeler şu şekilde ilerliyor. Hani Stage 1'de egzoz ve hava filtresi, sonrasında Stage 2'de ilave egzantrik giriyor işin içine. Egzoz hava filtresi yazılım. Tabii yazılım zaten standart olarak hepsinde olmak durumunda Stage 1'den sonra. Sonrasında Stage 3'te silindir piston da değişiyor ilave olarak. Stage 4'te silindir piston da değiştikten sonra üst kafalarda port polish sistemi oluşuyor. Onun dışında yine üst kafalarda farklı yağ kanallarının işte bypass'ı olabiliyor. Daha fazla yağlama basıncı olsun diye yağ pompası ve hani cam plate gibi parçalar değişiyor. İlave olarak enjektörler değişiyor. Throttle body ve intake manifold gibi hava girişinin genişletilmesiyle ilgili bazı parçalar da değişiyor. Tabii motor fazladan bir güç kazandığı için debriyaj sisteminde de biraz modifiye yapmak gerekiyor. Debriyaj plakalarını tutan yayların yüksek Newton yaylarla değiştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii motorun yol tutuşunun da artması gerektiğinden kaynaklı. Çünkü fren sistemi ve amortisör sisteminin de biraz modifiye edilmesi gerekiyor. Ya o zaman abi şöyle diyebilir miyiz mesela hani Stage 1, 2, 3 daha çok böyle hani kabaca değişiklikler ama Stage 4 dedik mi İnce daha ayar. detaylı, ince Evet. ince yani en ufak vidasına kadar değişim Tabii. gerektiriyor. Tabii yağ pompası falan. Aynen. Yani Stage 3 genel olarak şehir içi günlük kullanım için oldukça yeterli bir güç. Stage 2 de oldukça yeterli. Ama 4'te artık biraz daha yarış formatına geçiyor iş. Daha yüksek hava volümü gerekiyor. Zaten bunun için de daha yüksek volüm için Stage 4 hava filtresini de değiştirmen gerekiyor. Yani o da farklı bir filtre. Remair gibi yolda giderken 100 kilometrenin üzerinde havayı direkt yakalayıp zorunlu indüksiyon şeklinde yani turbo gibi motorun içine itmeye başlıyor. Dolaylı yoldan ne kadar çok hava motorun içine girdiğini motor beyninde hesaplayıp ona göre yakıtı veriyor. Daha fazla yakıt verebiliyor. Otomatik ayarlıyor. Evet, otomatik ayarlıyor. Tabii onun dışında yazılım da çok önemli bu işte. Yani o istediğiniz bir şekilde motoru modifiye ettiniz ama hani bunu yazılımla beynine düzgün bir şekilde kalibre edemezseniz kesinlikle o performansı stok motordan bile kötü hale gelebiliyor. Bununla ilgili özellikle yazılım çok Tabii önemli. hepsinin birbiriyle uyum içinde Tabii. çalışması Yani o lazım. egzantrik değiştiğinde yazılımın ona göre bir kalibrasyonu oluyor. Silindir pistonun değiştiğinde ona göre bir kalibrasyonu oluyor. Ve hani bunları da ya dyno ortamında ya da işte wideband tuning dediğimiz başka bir oksijen sensörü giriyor motorun içine. Bunda da wideband kit var. Ayrı bir beyin var. Bu beyin direkt egzozdan gelen tüm verileri çok hızlı ve canlı bir şekilde anlık olarak beyine modifiye ediyor. Yani anlık bir şekilde. Yani motoru her kapattığında şimdi buradan gittik atıyorum Çeşme'ye gittik. Döndük. Motoru kapattık. O yazılım tekrardan güncellenmiş oluyor. Yani sürekli yukarıları Yani aşağıları. senin sürüşüne göre aslında motor kendini güncelliyor. Tabii sürüşün. Sen şimdi çok sert kullanırsın. O sert kullandığın noktaları da yakalıyor bu sefer. Ya da çok mesela şehir içinde sakin kullanırsın. O sakin kullandığın noktaları da yakalıyor. Yani seni öğreniyor bir de bu Seni motor öğreniyor. aslında. Nerede nasıl hareket ettiğini. Sürüş dinamiklerini ona göre sürekli yani bu motor gitgide daha da güzel kendini ayarlamaya başlıyor. Yani buradan çıktın yurt dışına gittin. Yurt dışının hava şartına göre de kendini anlık ayarlıyor. Ya da gittin çok yüksek bir rakıma çıktın. Orada normalde motorlar saçma çalışmaya başlar. Orada da yine anlık bir şekilde kendini ayarlamaya başlıyor ve bunu normalde standart O2 sensörler aşağıda yani alt devirlerde yani günlük kullanım oranlarında biraz ayarlamaya çalışır ve bunu uzun bir sürede yapar. Ama hani wideband sensörlerle bunu çok anlık yani saniyenin çok daha kısa süresinde yukarı devirleri de yani top speed devirlerine kadar her yeri mantıklı bir şekilde ayarlıyor standart olarak. Abi peki şu an kaç beygir oldu? Dyno'daki veriyle caddedeki veri çok farklı. Çünkü dyno'nun içinde yeteri kadar oksijen yok. Ve hani oradaki aldığın veriyle caddedeki tuning yani direkt oksijenle yaptığın tuningde daha iyi bir performans durumu oluşabiliyor. Bu da işte caddede ciddi bir şekilde wideband olarak ayarlanmış bir durumda. Bu ortalama tahminen bu konfigürasyona göre 140 beygirin üzerinde
gözüküyor arka tekerde. Yani bir binarar bile şu anda yani 2014-2015 binarar bile ortalama 150 beygir civarı arka tekere verir. Hani bir racing gücünde ama tork çok fazla. 220 Newton civarında arka tekerde bir tork var. Bu da çoğu arabada olmayan bir tork. Hani bu 350 kilo civarında bir motor 400 kilodan da aşağı indi yani bayağı hafifletmeye de Abi çalıştım. peki yolda nasıl tutuyorsun motoru? Ya bu traction control var bu motorda. Yani Allah'tan 2020 modellerde traction control devreye girdiği için özellikle hani bu modifiye için bunu uygun gördüm bu motoru. Yoksa hani normalde traction control olmasa bu motor günlük kesinlikle kullanılacak durumda değil. Traction control zaten sürekli devrede. Yani hep bir sarı ışıkla böyle gözümün önünde. Ama hani tabii ben bunu da hani farklı yazılımlar ayarladım. İşte günlük kullanım için ayrı bir yazılım ayarladım. Bayağı kıstım yani normal. Bir de bildiğim kadarıyla eskiden telefondan falan şey yapıyordun. Telefondan tabii Fuel Pack telefondan yapılıyor ama işte Fuel Pack Stage 2'de falan, Stage 3'te falan biraz daha ayarlamaya yönelik uygun değil. Özellikle hani bilgisayardan ayarlamak için Dynojet'in Power Vision sistemini kullanıyorum ben. O çok daha profesyonel bir sonuç veriyor açıkçası bu tarz modifiyelerde. Peki abi bir şey soracağım ben. Şimdi abi sen bunu zaman ya yavaş yaptın. Ben Stage 2 olduğu zaman arkana da bindim hatta. Evet. O zaman da çok hızlıydı zaten. Aynen. Yani roller coaster gibi. Evet, normal, kesinlikle. çok eğlenceli. Daha aklında bir şeyler var mı abi? Ya şimdi bu şu anda korku verici bir hale geldi. Yani bundan daha fazlasını yapabilirim, yapmak isterim ama hani bu motorun dinamikleri buna çok uygun değil gibi gelmeye başladı. Çünkü hani şasenin artık bir yerden sonra hani sanki eğilecek Gaz açınca ses ya da ne bileyim kayışı koparacak gibi falan öyle bir Zincir his. işte. Zincir. Onu sormaya çalışıyorum. Aynen. Kayışı koparalım. Ya zincir olabilir belki ama zincirde de ben kendimden korkuyorum. Şimdi oranları değiştireceğim, onun tekere alacağız yine başımıza. Zaten şu anda bile hani çok rahat gazla tekere geliyor. Arkada biri varken zaten direkt tekere geliyor. O yüzden hani bu kadarı şimdilik yeter gibi. Zaten hani lastikler de bu ağırlık şeyine göre çok iyi bir lastik bulamıyorsun. Yani bu güce göre racinglerdeki gibi yüksek hız indeksine sahip bir lastik bulamıyorsun. Bu da beni limitliyor yani. Bu üstündeki lastikler 210 kilometreye kadar dayanan lastiklerdir. Ama bu motor 250 görüyor. Yani şimdi 250'yi tabii sürekli görmek riskli. Lastikler 210'a kadar desteklediği için. Hani ne olur işte 5 dakika 10 dakika bile değil. Ya 1 dakika 2 dakika 250'yi görürsün. Sonra yine 210'la gidersin yani. Bu öyle bir keyif şeklinde tabii. Bu kadar büyük bir alet için 210 da biraz abi. Aynen. Tabii. 210 da oldukça hızlı tabii. Ama hani o 210'a nasıl çıktığın önemli. Tabii. Yani yavaş Aynen. yavaş değil. Şimdi abi ben bir şey merak ettim. Hani ölmemek için Evet. Harley'e geçtim demiştin ya. Baktığın zaman bunun yani racing'den de çok bir farkı yok. Tabii. O Daha- Benim daha merak büyük. ettiğim hani racing'de yakaladığın o tutku hızını, yani hız tutkusunu neden Harley'e taşımayı düşündün? ya şöyle şimdi racing Yani neden racing'den devam etmedin de? Çünkü baktığın zaman Arkada var bir tane. Arkada var. Aynen, aynen. yani şu an o da var ayrı bir mesele de. Dedin ya geçtim diye. Neden yani? Neden Harley? Ya şimdi şöyle racing elinin altında olduğunda sürekli gazlama ihtiyacı veriyor sana. Yani çünkü motor yüksek devir istiyor sürekli ama Harley aşağı devirlerde de alt devirlerde de çok rahat bir şekilde günlük keyifli bir şekilde kullanabiliyorsun. Ama racing sürekli yüksek devir istiyor yani çünkü torkla değil beygirle yürüyor. Ama bunda şimdi çok yüksek bir tork olduğu için yani beni günlük olarak da çok rahat hani işte atıyorum buradan uzun yollar, mesafeler çok rahat keyifli bir şekilde gidebiliyorum. Ama racing tabii biraz gaza getiriyor. Oturuş Bir de pozisyonuyla da alakalı. hem oturuş pozisyonu rahat. Bu şu an beni gaza getiriyor. Yani. Aynen Ama aynen. yani- Oturuş pozisyonu tabii hem rahat tabii artık bir yerden sonra hani hem güçlü hem rahat hem uzun yola yani tek motorla hepsini halledebilecek şey ister. Peki abi istedim şey yani açıkçası. böyle 0-100'ü falan onların ölçümlerini 0-100'ü ben az çok video çekerek yapmaya çalıştım ama hani yola tutunamadığı için çok fazla şey yapamıyoruz yani ama ortalama hani 3 saniye civarında 0-100'ü var. Ama 0-100'den sonra zaten daha başka bir boyuta geçiyor. Yani 200'e kadar çok soluksuz bir şekilde yürüyor yani. İşte egzoz falan 2'ye 1 egzoz vardı bunda eskiden bilirsin. O 2'ye 1 egzoz zaten motorun sıkıştırma oranları yükseldiği için silindir piston. O 2'ye 1 egzoz da biraz fazla ses vermeye başladı. O da beni biraz genel olarak rahatsız etmeye başladı yani çok korkunç bir ses oldu. Onu da işte 2-1-2 şeklinde yine 2-1 ayarında bir egzoz yapısıdır 2-1-2. Yani hem torku hem de beygiri bir arada sunabilir. 2'ye 2'ler biraz biliyorsunuz daha çok ses ağırlıklı. Ama performans dediğinde 2-1 ya da 2-1-2 şeklinde olması daha mantıklı. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bizi ağırladığın için ayrıca teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkür ederiz. O zaman bir de motorun sürüş videolarını görebilir miyiz yani? Oo. Bize bir şov. Şimdi Neşet abiden teker şov geliyor. Yani tabii burada çok fazla hani gazlanacak bir yer yok ama öyle ufaktan bir gaz açarız yani tabii ki.
Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Nasıl? Abi çok kötü. Gidiyor yani gidiyor. Korktun mu? Hayır korkmadım da. Hiç, bak gazı bir açtı. Organlarım çıktı, geri girdi öyle içine. Ben yakalayamadım seni kameraya. Aynen nasıl çekti Yakalayamadım. bilmiyoruz biz yani.